Kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yaprakları solan ve sararmaya başlayan bir orkide var. Eğer orkidelerinizin yaprakları sararıp soluyorsa hemen köklerine bakmanız gerekiyor. Bakın kökleri saksı dışından çürümüş olarak gözüküyor. Yani yapraklarının bu şekilde yumuşaması ve çiçeklerinin bakın bu şekilde solması köklerinde problem olduğunu gösteriyor. Böyle bir orkidede dış saksıdan baktığınızda hemen köklerini görebilirsiniz. Yapmanız gereken bu şekilde kökleri özellikle kontrol etmek ve bakımını yapmak. Gördüğünüz üzere hemen çıktı saksı içerisinden. Bu orkidenin köklerinin büyük çoğunluğunun çürüdüğünü gösteriyor. Bakın elimle tek tek çektiğim zaman gördüğünüz üzere İçerisinde sadece tel kalmış, yani neredeyse hiç kökü kalmamış. Böyle bir orkideye bakım yaparken ilk yapmanız gereken bu şekilde çürüyen kökleri kesmek. Çünkü bu kökler tekrardan canlanmaz. İçerisinde sadece teli kalmış. Ve bu tarz orkidelerde eğer çiçek dalı varsa çiçek dalını koparmanız gerekiyor. Çünkü hiç kökü kalmadığı için gücünü yeni bir çiçeğe veremez. Bu yüzden yeni kök çıkarması için ve bu işlemi hızlandırmak için çiçek dalını kesiyoruz. Evet, yakından bakın gösteriyorum. Çürüyen kökleri kestim. Ve şimdi bu orkidemizi güzel bir yıkayıp tekrardan nasıl bir bakım yapacağımı göstereceğim. Yıkadığım orkideyi ters çevirerek gövde kısmında biriken suyun gitmesine yardımcı olacağız. Ve bir tatlı kaşığı toz tarçını özellikle mantarlı orkideler için çok fayda sağlar. Bir tatlı toz tarçını bir bardağa koyup üzerine kaynar su koyacağım. Özellikle toz tarçın mantarlı ve hastalıklı orkidelerde oluşan enfeksiyonların ve mantarların iyileşmesini hızlandırır. Çünkü antioksidan özelliği çok yüksek. Ben bütün orkidelerimde ve çiçeklerimde toz tarçını kullanıyorum. Sizler de mutlaka mantarlı gövdeye toz tarçın dökmeyi ihmal etmeyin. Bunun şimdi soğumasını bekleyeceğim ve soğuduktan sonra bakacağız. Evet, yeterince soğudu. Gördüğünüz üzere ve şimdi bunu süzeceğim çünkü toz tarçın kalıntılarının yapraklara yapışmasını istemiyorum. Sadece bizim için önemli olan suyu. Bekleme süresinde zaten suyunda gerekli vitaminler birikti. Şimdi bu suyu orkidelerimde kullanacağım. İlk olarak orkidenin yapraklarını dezenfekte edeceğim. Bunun için bir pamuğa ihtiyacım var. Bir pamuk ile bu orkidenin yapraklarını tek tek sileceğim. Özellikle kök kısmının yani odunsu kısmının dezenfekte edebilmek için 30 dakika bu tarçınlı suda bekleteceğiz ve böylelikle tarçınlı su buradaki mikropları öldürüp dezenfekte etmiş olacak. 30 dakika tarçınlı suda beklettim ve artık çıkarıyorum. Bu orkidemizin özellikle gövde ve yaprak aralarındaki ıslaklıkları da sileceğim. Şimdi bunu kurutmamız gerekiyor. İyice kuruttuktan sonra isterseniz bu siyah kısımlara toz tarçınlı dökebilirsiniz. Gövde kısmının çok ıslanmaması gerekiyor. Bu yüzden şimdi sizlere yeni bir yöntemden bahsedeceğim. Bugünkü yöntem için ihtiyacımız olan Hindistan cevizi kabuğu. Hindistan cevizi kabuğu özellikle bitkilerin hastalıklı kısımlardan uzaklaştırarak doğal ve temiz bir yetiştirme ortamı sağlıyor.
Normalde bu kuru ağırlığının 9 katı kadar su çekme özelliği vardır Hindistan cevizi kabuğunun. Bu yüzden de nem tutma kapasitesi çok yüksek ve özellikle nem tutma kapasitesi yüksek olduğu için besinleri ve suyu çok hızlı şekilde çeker ve böylelikle gözenekli yapısı sayesinde orkidelerin ya da diğer çiçeklerinizin köklendirmesini hızlandırır ve büyümesini hızlandırır. Bu şekilde parçalara ayırdım. İhtiyacımız olan plastik bir şişe. Bakın kestiğim parçanın plastik şişenin içerisine girebilmesi gerekiyor. Bu görmüş olduğunuz Hindistan cevizi kabuğunu orkidenin gövde kısmını oturtacağız. Bunun için orta kısmına küçük bir delik açıyoruz. Çok büyük olmaması gerekiyor. Ve bu Hindistan cevizi kabuğunda bol miktarda kalsiyum, magnezyum ve potasyum var. Bu yüzden gövde kısmından bu vitaminleri alarak hızlı bir şekilde köklenecektir. Bakın orkidemizin gövde kısmını bu şekilde içine yerleştiriyorum. Çok fazla içine koymuyorum. Gövde kısmı biraz yukarıda kalıyor. Çünkü hava alabilmesi için. Evet, böyle bir sistemde bakın bardağın alt kısmı boş. Şimdi nasıl sistemi çalıştıracağımızı göstereceğim. Bunun için su koyuyorum. Su ayarı sadece bakın Hindistan cevizi kabuğunun uç kısmı suya değecek kadar olmalı. Yani kesinlikle çok fazla su koymayın. Buradaki sistemde zaten gördüğünüz üzere bakın en alttan yavaş yavaş suyu alarak içeriye doğru hızlı bir şekilde yukarı taşıyacak. Zaten su çekme kapasitesi yüksek olduğu için bu kadar su yeterli. Daha fazlası iyi olmaz. Böyle bir sistemde bir orkide zaman ile bu şekilde yeni yeni kökler çıkarır. Özellikle bu yöntemde bakın gördüğünüz üzere Hindistan cevizi kabuğu bu şekilde zamanla kabarıyor. Ve bu yöntemde sadece alttan su çekerek köklerin hızlı bir şekilde çıkmasına yardımcı oluyor. Sadece suyu değil, bu kabuğun içerisinde vitaminler, magnezyum, kalsiyum, potasyum da olduğu için aynı zamanda odunsu kısmı sürekli vitaminleri de bu yöntemde çekerek köklerin özellikle hızlı çıkmasına yardımcı oluyor. Bakın şöyle yakından gösterdiğim zaman sadece kökler değil, aynı zamanda yeni yaprakların da çıkmasına yardımcı olur. Bu orkidem normalde ölmek üzere olan bir orkideydi. Hiç kökü ve yaprakları neredeyse kalmamıştı, solmuştu. Fakat gördüğünüz üzere şu anda canlı. Ve gördüğünüz üzere bakın altında bu şekilde sürekli su kalması gerekiyor. Gelen sorularda suyu hangi sık aralıklarla vermeniz gerektiğinden de bahsediyorsunuz. Burada önemli olan suyu azaldıktan sonra eklemek. Eğer bakın sağ taraftaki gibi altta su varsa daha fazla su vermeyin. Buradaki su bittikçe ekleyebilirsiniz. Ama eğer bakın bu şekildeyse ve su azaldıysa su eklemeniz gerekiyor. Uç kısmının sürekli suyun içinde olması gerekiyor ki su ile nem oranını çekecek ve bol bol nem sağlayarak orkidelerin hızlı bir şekilde köklenmesine yardımcı olacaktır. Bu sistemde gördüğünüz üzere orkideler hızlı bir şekilde gelişiyorlar ve bol bol kökler ve yeni yapraklar çıkarıyor. Bu şekilde olan bir orkideyi hemen yeni bir saksıya ekmeyeceğim. Ben kökler iyice uzayıncaya kadar bekletiyorum. Yani eğer her bir kök uzunluğu 7-8 santim olduktan sonra saksıya ekebilirsiniz. Ben ekmedim ve bu haliyle sizlere gösteriyorum. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.